Gündüz izliyorsanız günaydın, akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Arkamdaki uzay üstlerinden de anlayacağınız üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teyim. Bişkek'te bugün sizlerle birlikte Kırgızistan sokak lezzetleri videosunu çekeceğiz abi. Çok eğleneceğiz bu videoda, hazır olun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Pazarda şöyle bir makine var. Bunlar samsa. Bu fırının içinde pişiyor abi. 400'den başlıyor, aşağı doğru iniyor. Ünes. Enes'in ünlüsü. Aynen. Abi böyle bir... Nasıl vereceğiz bu kiloları? Nasıl olacak abi? En atıştırmalık yemeği. Fatih'te çalıştım. Fatih'te. Aa süper. Ne kadar çalıştın? 2 yıl. 2 yıl. Kımızı şu an içiyorum. Siz Kırgızlara okşaşırsınız. Beni abi Kırgızlara benzetti. Bakın ne diyor bir de. Kırgızca bilseniz sizde hiç kim Türk değil. Lagman. Çok iyi, çok sevdim. Kabak ve et var içerisinde. Böyle bir şey. Şu an yani şuralardayım. Burada kalıyorum bu gece. Böyle bir odada 4 ranza sistemi. Kaldığım hostel. Gayet tatlı bir yer. Buranın en sevdiğim özelliği de coworking alanının ekstra olarak olması. Ayrı çalışma alanları yapmışlar. Bakın burada da bir tuvalet, banyo mevcut. Ayakkabılarımızı koyalım. Şöyle ortak alana çıkalım. Bakın burada da oturabileceğiniz bir alan mevcut. Burada da işte bir şeyler yapabileceğiniz alanlar mevcut. Şuradan şöyle bir coworking alanına da bir göz atalım. İnsanlar burada çalışıyor. Mis gibi. Gelirseniz ben %100 burayı tavsiye ederim. Kalabilirsiniz. Aynı zamanda ekstra burada bir şeyler de satıyorlar. Hello. Ve ismi de abi People Hostel Coworking diye ismi var. Burası tam Alatu Meydanı'na, Alatu mu Alatu mu tam net onu çeviremiyorum. Alatu diyorum bazen Alatu diyorum. Alatu Meydanı'na buradan 15 dakika, Oş Pazarı'na da buradan 15 dakika. Tam arasındayız yani. Bu arada herkese selamlar dostlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videonun konusu Kırgızistan sokak lezzetlerini tadacağız. Bunun için de Oş Pazar'a doğru yürüyorum. Oş Pazar'da birçok şey deneyeceğim. Halkla iç içe olacağız ve farklı destinasyonlara giderek de size gelebileceğiniz, uğrayabileceğiniz mekanları önermeye çalışacağım diyebilirim. Videoya başlamadan abone değilseniz eğer abonenizi alırım, bir beğeninizi alırım ve bir de yorumunuzu bekliyorum dostlar. Ekstra olarak bizlere destek olmak isterseniz katıl butonumuz aktiftir. Katıl butonuyla da kanalımıza katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Bu arada zaten bakın ara ara yeni binalar yapılıyor buralara. Fakat ara ara da bir sürü Sovyet döneminden kalma binaları da görebiliyoruz. Bakın şöyle borular hep Sovyetler Birliği döneminden kalma binalardan mevcut, sokaklarda mevcut. Bunu Azerbaycan'da çok gördük, Moldova'da çok gördük. Diğer ülkelerde çok fazla gördük. Yolun üstünden böyle borular geçiyor. Hadi gidelim. Harap harap ay hayradan seni samam. Güttüm 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 güttüm. Can birgim çalgızlıktan jada büttüm 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 büttüm. Yolda yürürken dostlar bakın tam ana yolun ortasında şöyle bir figür gördüm. Yani buna ne demeli bilmiyorum. Nasıl bir anlam ifade etmeliyiz bilmiyorum. Bir fikri olan varsa lütfen yorumlarda belirsin. Arkamı görüyorsunuzdur dostlar.
Bir caddenin hemen yanındayım ve inanılmaz derecede büyük ve bir sürü ağaçlarla kaplı yeşil alan bir yoldan yürüyorum. Bişkek'i bu yüzden çok sevdim. Çok fazla yeşil alan var. Çok fazla büyük caddeler ve büyük parklar mevcut bu ülkede. Evet dostlar, ilk olarak bakın ablamız dolduruyor böyle. Hop oradan kapattı, yukarı çevirdi ve verdi. Rahmat. İlk olarak dostlar, kımız değildir bu. Yanlış anlaşılmasın ve sokak köşelerinde böyle çok fazla görebilirsiniz. Sokak lezzetleri olarak ilk içecekle başlıyoruz. İlk içeceğimiz de bu. Sıcakta çok güzel gidiyor. Bizim bildiğin ayran ama asitli hali. Kefirin sade hali olarak düşünebilirsiniz. Gayet güzel. Biraz boğaz yakıyor sadece. Kolay gelsin. Beni çek diyor. Güzel. Rahmat. Dostlar, şehirde çok fazla park bulunuyor dedim ya. Şehirde çok fazla da heykel bulunmakta. Böyle her parkta görebileceğiniz bir sürü heykeller mevcut. Her yerde, her sokak başında çok fazla sayıda bu içeceklerden bulabiliyorsunuz. Şurada ben $1 bozdurayım. Hello. Nasıl düşünüyorsun diyor? Kırgızca azıcık. Az. $50 ne kadar yapar? Kaç Kırgız som yapar? 4370. 4370. Aynı. Daha önceki videolarda dostlar Kırgız somunu ben size tanıtmıştım. Bu şekilde. Şimdi tanıtmıyorum. Eğer izlemek isterseniz o videolara dönüp izleyebilirsiniz. Şimdiki konumuz başka. Yemek yemeye gidiyoruz. Thank you. Haydi bakalım. Hello bro, how are you? Aleykümselam. Türkçe biliyorsun? Ne bileyim? Az az. Az. Güzel. Güzel. İstanbul'dan geldim. Şehri geziyorum. Ha, İstanbul'dan geliyorsun. Hayırlı maksat benim. Anlamadım valla. Nice to meet you. Kardeşim benim ya. Enerjimiz yükseldi. Nasıl ama enerjimiz tavan. Hadi gidelim Oş Pazarı'na. Çok eğleneceğiz bu videoda. Hazır olun. Kemerleri bağlayın. Bak biraderim benden sonra Türkçe şarkı açtı. Zeynep Paslık. Ulan ya. Kırgızistan'da en sevdiğim özelliklerden bir şey baba. Şimdi karşıdan karşıya geçerken bakın kırmızı ışıkta insanlar hiçbir şekilde geçmiyor. Bekliyor. Tam yeşil yandıktan sonra gidiyor. Işık olmadığı yerlerde de yaya geçidine geçtiğinde araba dörtlerini yakıp duruyor. Böyle bir sistem var. Çok hoşuma gitti bu sistem. Yeşil yandı. Geçiyoruz. Buradaki fiyatları şöyle hesaplayabilirsiniz dostlar. Şimdi birazdan tezgahlara girdiğimizde fiyatları göreceksiniz. Fiyatları direkt ikiye bölün abi. Bizim 1 TL'miz onların 0.47 somu yapıyor. Atıyorum mesela 20 som bir şey yazdı, 10 lira gibi düşünün. O şekilde düşünebilirsiniz. Bu arada içtiğim o ayranımsız şey de 24 somdu. Yani 12 lira gibi bir şey bir bardağı. Bakın burada hala var. Yani her yerde görebiliyorsunuz bunlardan. Artık Oş Pazar'a gelmiş bulunmaktayım. Şuradan ileriden döneceğiz. Direkt içeri doğru gireceğiz. Aleyküm. Aleykümselam. Bir YouTuber arkadaşla denk geldik. Burada saatler var. Casio'nun saati mesela. Kaçı som? 350. 350 som. 350 som. Casio'nun saatleri. 170 lira falan yapıyor. Pazarda şöyle bir makine var. Böyle makinede de elma suyu, armut suyu ve normal su alabiliyorsunuz. 24 som. Evet kardeşlerim, burası Bişkek'in en turistik noktalarından birisi. Şimdi burada
bir yerde biz şaşlık deneyeceğiz. Bakın bunlar samsa, üçgen oluyor. Bu fırının içinde pişiyor abi. Direkt dalalım abi. İkinci kata çıkalım. Kat dolu. Evet kardeşlerim, şimdi bir yere oturdum. Burada ben şaşlık deneyeceğim. Şaşlık bu arada şiş oluyor abi, bildiğiniz. Bakın 400'den başlıyor, aşağı doğru iniyor. 400 abi ne yapıyor biliyor musunuz? 200 lira yapıyor. Hiçbir şey yani, bir şiş. Ben bir tane sığır eti olanından alayım. Sığır eti şu mu oluyor? Tamam, bir tane sığır eti, bir tane de kompost var mı? Компот. Tamam, bir de kampot alayım. Литр стакан. Liter. Литр. Okey. Liter abi, çünkü gerçekten insanın içtikçe içesi geliyor ya. Bakalım gelsin şaşlığımız. Deneyelim. Bakın dostlar, kampotumuz bu. Böyle litrelik geliyor abi. Şöyle şunu, o kadar güzel oluyor ki. Lan. Bizim şey ya, hoşaf var ya abi, hani erik hoşafı falan yapılır. Onun gibi. İlk gelişim 5. günüm, bayağı Bişkek'i gezdim sadece. Bişkek'i geziyorum. Çok beğendim. Çok beğendim. Siz Türkçeyi nereden öğrendiniz? İstanbul gezdik, Alanya, Antalya, Kapadokya. Çok Oo, güzel. süper. İstanbul'da yaşıyorum ben de. Evet, evet, evet. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Ünes. Güneş, Nurgül Deniz. Memnun oldum. Evet Nurgül. Çok fazla karşılaşıyorum zaten burada Türk isimleri. Benzer yani biz Türkiye'dekilerle. Güzel. İsminiz ne? Ünes. Ünes. Enes'in ünlüsü. Ünes. Aynen. Tamamdır. Ne yemek aldın? Şaşlık söyledim. Şaşlık deneyeceğim. Merhaba Güneş, nasılsın bugün? Merhabalar, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Memnun oldum. Benim ismim Nurgül. Türkiye'den gelmişsin. Evet, Türkiye'den geldim. Kırgızistan Bişkek'i gezmeye geldim. Şu an sadece Bişkek'i gezdim. Daha sonraki geldiğimde Issıkgöl taraflarına, Karakol taraflarına, Oş taraflarına da gideceğim. Evet, çok teşekkürler. Abi böyle bir güzel. Yerinde. Ve ekmeklere nan diyorlar. Bilginiz olsun. Yalnız var ya, bakın burada bir acı sosu var. Şöyle bir et yiyoruz abi. Kocaman. Bunu böyle koyacaksın arasına. Bunu da böyle üstüne koyacağım. Kardeşlerim, muhteşemdi. Yalnız daha yeni başladığımız için çok fazla böyle tıkaması olmasın diye ekmeği yarım bıraktım. Eti de bir kısmını bıraktım çünkü orta kısımları pişmemişti. Burada daha çok dikkat ettim yediğim etlerde. Az pişmiş olarak getiriyorlar. Ben de çok et sevmediğim için az pişmişini de hiç yiyemiyorum. Ondan dolayı yiyebildiğimi yedim. Çok teşekkürler. 572. Bakın ekmek 1 litre, bu kompost ve sağlam bir sığır eti 580 som yaptı. Yani hadi 300 lira de ya. 300 liraya. 300 liraya böyle bir et yiyebiliyor musun sen ya? Evet dostlarım, yedik. Dikkat, kafayı çarpma. Şaşlığımızı denemiş olduk. Gayet güzeldi. Hadi bakalım. Burada bir meyve tezgahı. Bu etin üstüne şimdi at sütü iyi gider mi? Bakın burada da kardeşim samsaları, camca yazıyor. Samsaları 120'ye satıyor. 120 som 60 lira. Burada giyim üzerine biraz daha burası, bu bölge. Vallahi beni tıkadı ya. Et beni tıkadı vallahi.
Daha deneyeceğimiz bir sürü şey var da et tıkadı beni. Nasıl yapalım? Biraz dinlenelim. Biraz turlayalım şöyle. Yediğim et biraz sindirilsin. Bakın borsoklar da şunlar. Ben sabah bir denemiştim. Onun ufak kesiti var. Onu hemen şimdi buraya ekliyorum. Biraz araştırmalar yaptım. Kahvaltıda borsok deneyin diyorlar. Borsok bağırsak gibi anlaşılıyor ama hamur topları böyle ufak ufak. Geldiğinde göreceğiz şimdi. Borsoğumuz böyle ince ufak hamur topları. Kaymakla beraber böyle bandırıyorsunuz. Borso yediğimize göre dostlar. Şimdi pazarın içine daldım. Bakın burada kuru yemiş tezgahları dolu. Bu tarafta da böyle çikolata, ufak ufak alabileceğiniz bir sürü çikolatalar mevcut. Çayların yanında çok tüketiliyor burada çikolatalar. Bakın böyle hediyelik olarak da Kırgızistan'a özgü böyle bir şey alabiliyorsunuz. Bunlar tütün abi. Tütün. Tütün. Dokunabilir miyim? Şöyle. Evet. Bakın abi. Bu bir tütün. Bunları alıyorlar abi. Böyle şişelerde satıyorlar. Bunu nasıl kullanıyorlar peki? Sigarada mı kullanıyorlar? Sigaraya sarıyorlar mı? Anladım. Sarıp o şekilde kullanıyorlarmış. Bakın burada da bir sürü çeşit çaylar var. Şunlar. Şunlar baharatlar. Bir sürü çeşit. Bunlar pirinç, pilavlık pirinçler, mısırlar. Bir sürü çeşit baharatlar. Kuru gıdalar burada. Mesela pirinç 250'ymiş kilosu. Yani 125 liraya denk geliyor. Burası da abi kurut. Kurutu ben daha önceki videolarda bahsetmiştim. Kırgızistan kültüründe peynir kültürü yok abi. Daha çok kurut yiyorlar. Kurut da abi yoğurdun böyle bu şekle gelmiş hali oluyor. Farklı farklı boyutlarda, farklı farklı renklerde olabiliyor. Kurut. Çok ilginç bir yiyecek. Bakın böyle de alabiliyorsunuz. Bunlardan her yerde bulabiliyorsunuz. Bakın bunlar biraz daha kavrulmuş galiba. Kavrulmuş kurutlar. Kurutun bayağı faydaları varmış dostlar. Ben size buraya yazacağım kurutun faydalarını. Çok fazla faydası olduğunu gördüm. Orta Asya'da böyle yiyorsun etleri. Ondan sonra ne diyorsun? Yok işte kilo aldım nasıl vereceğim? Veremezsin yani habire et yiyorum yani nasıl vereyim? Sonra böyle göbek oluyor işte olmuyor ama. Nasıl vereceğiz bu kiloları? Nasıl olacak abi? Bu Oş Pazarı dostlar. Turistlerin de tam şehrin merkezinde olduğu için yürüyerek de gelinebileceği bir alan olduğu için çok fazla turistlerin de ilgi noktası oluyor. Birbirinden farklı ekmekler satılıyor. Nan diyorlar burada ekmeklere. Ekmekler biraz daha böyle kurabiyemsi oluyor dostlar. Bakın burada bir katmerimsi tarzı bir ekmek çeşidi var. Bunlar borsok. Baksana bunlar kocaman. Bunu çok gördüm ya. Bu şekilde yağ satıyorlar. Baharatlı bir şekilde tüketiyorlar da yani yağı. O şekilde. Ne anlatıyordum abi? Turistlerin ilgi odağı noktası burası. Turistler çok fazla geliyor buralara. Buralarda dolanıyorlar. Bakın şuradan bir patatesli pilaşki alalım. Pilaşki. Van. Şöyle alalım. Ne kadarmış? 30, okey. Çok teşekkürler. Pilaşkimizi de aldık abi. Şimdi etin üstüne bir güzel afiyetle şurada bunu yiyelim. Pilaşki de ne oluyor? Bu bölgelerin en atıştırmalık yemeği. Patatesli olur genelde içi. Çok güzel olur. Kova kova çilek satılıyor bakın. Üzümler satılıyor. Burada ablam domates, çilek, kova kova satılıyor. Yani bu pazarda yok dostlar. Bu pazarda her şeyi bulabiliyorsunuz. Bu pazarda her şeyi alabiliyorsunuz. Ve merkezde AVM'lerden alacağınızda bu taraflarda almak daha mantıklı oluyor.
Ana giriş kapısı burası oluyor. Oş Pazarı. Buradan böyle aşağı doğru inelim. Bakın içerisindeki patatese. Bu gece uçuşum var dostlar. Azerbaycan aktarmalı İstanbul'a uçuyorum. Ondan dolayı gece bir şey yiyemeyeceğim. 5 saat Azerbaycan aktarmam var. Bakın limon 100 sommuş. 50 lira. Nar 250 som. Üzüm 100 som. Pazarın göbeğine geldik. Pilaşki birinci sırada abi, ilk deneyimleyeceğiniz yemek. Lezzet daha doğrusu. Pilaşki'den sonra şaşlık deneyebilirsiniz. Şaşlığı da o benim denediğim yeri tavsiye edebilirim. Gayet güzel. Güzel pişirmişler. Sadece az pişiriyorlar. Onların kültüründe bu galiba. Biraz daha fazla pişirmelerini söyleyebilirsiniz. Rica ederseniz pişirirler diye düşünüyorum. Ondan sonra borsok yiyebilirsiniz. Abi mısırın 3 tanesi 90 sommuş. 3 tanesi 45 lira. 6 tanesi 90 lira. 7 tanesi 100 lira de. Bakın kavunlara bakın. Bir de şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bakın her tezgahın başında böyle bir QR kod var. İnsanlar bir uygulama üzerinden QR kodtan direkt hiç parayla temas etmeden ödeyebiliyor. Hello. Alo. How are you? Говорите. Türkiye'den. Türkiye'de. Türkçe biliyorsun. Это я Кыргызы. Kırgızca mı biliyorsunuz? Da. İsminiz, adınız kimdir? Kanat. Kanat. Da. Necmi. Memnun oldum abi. Memnun oldum abi. Ben de Ünes. Sen İstanbul'dan mı? İstanbul'dan geldim. Buraları geziyorum. Böyle video çekiyorum. Nereden? İstanbul'da nereden? Fatih. Kazakistan'da. Gazi Osman Paşa'da oturuyorum abi. Gazi Osman Paşa. Sen biliyorsun o. Geldin mi? Evet. Valla. Neresine geldin? Fatih'te çalıştım. Fatih'te. Aa süper. Ne kadar çalıştın? Hatta 2 yıl. 2 yıl. Hangi seneler oradaydın? 2020 mi? Yok. 22, 23. 2023. 22, 23. 22 ile 23. Süper. Çok memnun oldum abi. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Böyle arabalar görebiliyorsunuz. Böyle arabalarda dostlar, insanlar taşıyamadığı eşyaları böyle abileri tutuyorlar. Bu arabalarda taşıyorlar. Ya ülkelerde böyle yerel pazarlara girmeyi, yerel pazarlarda dolaşmayı çok seviyorum. Çünkü direkt birebir o kültürü, o insanlarla direkt temas edebiliyorsunuz. Çok güzel oluyor ya gerçekten. Geldiğinizde gerçekten tavsiye ederim. Hani bir yurt dışına çıktığınızda sadece o ülkenin ya da o şehrin kafelerinde takılmayın abi. Pazarlarına da girin, pazarlarını gezin. Ara sokaklarına dalın. Bence gerçek gezmek böyle diye düşünüyorum yani. Kımızda denemiş, kımızda içmiş olalım. Bununla da bir elinde tut. Dostlar şimdi pazarın en keyifli anına geldik. Bu görmüş olduğunuz kovanın içindeki ve elimde tutmuş olduğum bardağın içindeki kımız, atalarımızın her zaman içtiği, o her zaman ismini duyduğumuz kımız. Kımızı şu an içiyorum. İçmek şu ana nasip oluyor dostlar, bakın. Farklı. Wow. Farklı bir tadı, farklı bir lezzeti var. Kımızda içmiş oldum. Süper. Pazarın böyle bazı kesimleri var. Bazı kesimleri var. Arka taraflarda mesela şurada da dükkanlar var. Dükkanların içinde yemek yiyebiliyorsunuz. Buralarda pilaşki yiyebiliyorsunuz. Şu da sanırım kımız oluyor. Bu kımız mıdır? Kımız. Yani bu pazarda çoğu noktada kımız bulabiliyorsunuz. Kımız denemek, içmek isterseniz burada içebilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, şu ek bilgiyi de vereyim dostlar. İçtiğim kımız %100 doğal bir kımız değil diye düşünüyorum. Çünkü neden? İstanbul'un merkezinde mesela İstanbul'da süt aldığında %100 doğal nasıl süt almıyorsan burada da %100 doğalını içemezsin.
Doğalını içmen için ne yapman gerekiyor abi? Biraz daha böyle dağlara, taşlara, köylere tırmanman gerekiyor. Oralarda anca bulabilirsin doğalını. Gerçekten böyle sağılarak içildiğini. Buralarda illaki böyle bir oynama oluyor. Bizlerde de olduğu gibi. Uhu. Merhabalar. Nasılsınız? Türkçe biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Okey. Ya böyle halk gerçekten çok sempatik şey yapıyor ya. Hani böyle konuştukça insanın konuşası geliyor insanlarla. Şimdi dostlarım, size şu hap bilgiyi vermek isterim özellikle. Eğer ki Kırgızistan'ın Bişkek şehrine geldiğinizde hediyelik eşya almak isterseniz AVM'lerde falan boşu boşuna çokça para harcamayın. AVM'lerde bir sürü hediyelik eşya var. Fakat Oş Pazar'ın hemen dibinde dostlar, alt tarafında çok fazla uygun fiyata alabileceğiniz bir sürü hediyelik eşya bulunuyor. Bence buraya gelin. Buralardan bakın hediyelik eşya alacaksanız. Baksana abi buralarda şu çetik, çetik mi diyorlar artık ne diyorlar bunlara? Kocaman kalın çoraplar bayağı meşhur, bayağı yaygın. Kaça son? 5000. 5000 son. Yani 2500 TL'ye denk geliyor. Siz Kırgızlara okşar şekilsiniz. Beni abi Kırgızlara benzetti. Bakın ne diyor bir de. Siz Kırgızca bilseniz sizde hiç kim Türk değil. Direkt diyor sırıtmazsın diyor ya. Öyle mi dostlar? Yazın bakayım yorumlara. Ne jetsin bir arzuğa men da sagan appak suyu vereyin ay sen da magan appak suyu tartula. Süpersin. Assalamu alaikum. İsmim Mervalat. Ervalat. Mervalat. Mervalat. Sizde geçi. Oldum. Ben Ünes. Ha? Ünes. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Başka çalabilirsin. Başka mı? O çerte biliyorsun. Bektidarda da la. Tana kırgız geldi. Dolayısıyla. Şimdi tam bir Manasa ekibinin ortamında. Harap harap ay hayradan seni samam. Güttüm 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 güttüm. Harap harap ay hayradan seni samam. Güttüm güttüm kardeşim güttüm güttüm. Can birgem жалғыздықтан taca büttüm 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 büttüm. Vay be. Allah ağzına sağlık. Helal. Cansın. Var mı olunuz? Süpersiniz. Var mı olunuz? Var mı olunuz? Dostlar şu anda Alatu Meydanı'ndayım. Az önce dinlemiş olduğunuz sesi o kadar güzel olan kardeşimizle biraz oturduk. Hem sohbet ettik hem de müzik tanıtısını dinledik. Nasıldı, beğendiniz mi? Tam da Manas heykelinin dibinde böyle güzel bir müzikle karşılaşmak gerçekten iyi hissettirdi. Hadi sıradaki noktamıza geçelim. Evet kardeşlerim, Alatu Meydanı'nın hemen biraz gerisinde bulunan Mübarak isimli restoranta geldik. Burada lagman deneyeceğiz. Haydi bakalım. Şimdi içeri girdik, siparişimizi verdik. Sipariş olarak ben bir porsiyon lagman söyledim. Lagmanın içinde normalde et geliyor ama ben etsiz söyledim. Etsiz olanı deneyeceğim. Bir de mantısı buranın meşhur. Mantı söyledim. Bir porsiyonda 6 adet mantı geliyormuş. Ben 3 tane söyledim. Yani yarım porsiyon getirecek. İçinde de normal sığır eti ve kabak varmış. Kabaklı mantı ilk kez deneyeceğim. Benim için de farklı olacak. Artı bir de 1 litrelik kampot söyledim. Doya doya içeceğim. Abi kampotumuz geldi. Kampotumuz bu şekilde bir sürahi ile geldi. Ben bu kampota hayran kalıyorum abi ya. Gerçekten sürahisi bile güzel. Buz gibi var ya, o kadar güzel tadı var ki ben size anlatamam. Gelip denemeniz gerekiyor buradan. Lagman geldi. Bakın içerisinde biraz daha böyle
kabak var, domates var, domates görüyorum, lahana var ve böyle spagettimsi bir şey var dostlar. Şu şekilde ben size okuyayım dostlar. Asıl kökeni Uygur ve Dungan mutfağına dayanır. Ana özelliği abi elde çekiliyormuş. Uzun erişteler hazırlanıyor. El yapımı olduğu için oldukça elastik ve doyurucu oluyormuş. Üzerine bol sebzeli, etli, genelde dana ya da kuzu bir sos ekleniyormuş. Sosun içinde domates, biber, soğan, havuç, patates gibi sebzeler ve çeşitli baharatlar bulunuyormuş. Deneyelim. Lagman. Çok iyi, çok sevdim. Sadece hafif biraz böyle bir acımsılık var. Çok az olan. Thank you. Mantım da geldi. Bakın mantıyı ben üçlü söyledim. Ben vallahi lagmanı çok sevdim. Etsiz olanını çok sevdim. Etli denemek istemedim açıkçası. Çünkü bugün et yedim. Yeter benim için. Kotada oldu. Bir de mantının içinde de et var. Bir de kabak var. Bakalım onun nasıl olacak bilmiyorum. Ama bu hoşuma gitti. Çok güzel. Şunda var ya. Öneriniz var mıdır dostlar? Böyle hoşunuza gitti mi bu sokak lezzetleri? Özbekistan'da başladım. Özbekistan'daki videonun ardından Kırgızistan'da da bir tane çekmek istedim. Eğer bu iki video güzel giderse, hoşunuza giderse yani bir daha deneyeceğim. Her gittiğim ülkede en son gün özellikle. Çünkü her şeyi bilmiş, öğrenmiş olacağım. En son gün size sokak lezzetlerini, o yöreye ait lezzetleri tattırmak istiyorum. Geçen gün burada kebap denedim. Bu restoranda. Kebabı da güzel. Böyle iki parça şeklinde getirdi abi. Lavaşa sarmış. Bayağı böyle kocaman kalın bir et koymuş içine ve çok da uygundu ya. O kadar pahalı bir şey değil de. Burada et inanılmaz uygun. Bol bol et yiyorsun o yüzden. Mesela bir dönerciye gidiyorsun. 100 liraya döner yiyorsun. Et yiyorsun yani. Et döner yiyorsun. Tavuk döner ben hiç yemedim burada. Şimdi sıra geldi. Mantı zamanı. Bakın mantıları Özbekistan'da yediğim gibi hatırlarsanız Özbekistan sokak lezzetlerinde et ve kabak var. Kabak ben normalde hiç sevmem. Mantıda kabak nasıl olacak bilmiyorum. Deniyorum. Bakın şöyle gösterebilirim. Bakın. Hop 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 hop. Kabak ve et var içerisinde. Kabaklı et ilginç olmuş. Tadı böyle biraz farklı şey geliyor. Tatlı. Ben bundan bir tane yiyeyim, başka yemeyeyim. Bakın burada da yoğurdu var. Ya bu mantılar nasıl yeniyor arkadaş? Ben bir türlü bunu yemesini beceremiyorum ya. Ama gelirseniz bak ben lagmanı kesinlikle tavsiye ederim. Deneyin. Şaşlıkı deneyin. Burada kebabı deneyin. Kebap hoşunuza gider. Mantı benim hoşuma gitti. Yani çok aç olsam yerdim. Şu an yani şuralardayım. Ondan dolayı zorlamak istemedim. Bir tanesinin tadına baktım. Hoşuma gitti. Güzel. Şimdi hesabımızı isteyelim. Dostlar bakın böyle güzel, kibar bir hesap geldi. Hesaba bakıyoruz. Bakın yediğim yemekler ne kadar tutmuş biliyor musun? 595 tutmuş. %15'te burada servis ücreti var. 89 da servis ücreti eklemiş. 684 som. Yani 300 lira de. 300 lira. 300 lira. 300 liraya bak akşam yemeği yiyorum. Evet dostlar. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi Mübarek isimli restoranda güzel bir şekilde yemeğimizi yedik.
Ne kaldı abi geriye? Tatlı kaldı. Şimdi tatlı denemeye gideceğiz. Tatlı yiyip tatlı konuşalım değil mi? Bu videoda ne yaptık abi? Ne yedik? Öncelikle Oşpazar'a gittik. Oşpazar'ına giderken ayrandan içtik, o ekşimsi ayrandan. Ardından Oşpazar'ın içinde şaşlık yedik. Şaşlıktan sonra bir tane pilaşki yedik. Pilaşkinin ardından at sütü içtik. At sütünün ardından ne yaptık abi? Buraya geldik. Burada da lagman yedik ve mantı yedik. Şimdi sırada abi tatlı kaldı. Tatlı deneyeceğiz. Az önce de dediğim gibi burada ben geçen gün kebabını denedim. Lavaş dürümde. Gayet kebabı da güzel. Kebabını da deneyebilirsiniz. Ekstra farklı yerlerde döner de deneyebilirsiniz. Buranın döneri de güzel. Eti güzel olduğu için. Ve eti oldukça uygun. Gördüğünüz bu masaya 300 lira para verdim. Düşün yani. Hiçbir şey. 300 liraya ne yiyebiliyorsun ki Türkiye'de? Hadi geçelim bir sonraki durağımıza. Bir de tatlı öncesi şunu da önerebilirim. Bakın karşıda. Oradan dondurmada yiyebilirsiniz. Ben geçen gün tadına baktım. Gayet güzeldi. Şu an tadına bakmayacağım çünkü bayağı midem dolu. Son tatlıya yer ayırdım. Onun dışında fullüm. Artık gün batımına doğru yaklaşıyoruz. Bugün de sonuna geliyoruz. Gün batımında Alatu Meydanı. Alatu herhalde ya. Kırgızlı dostlar da izlerse bana bir aydınlatır mısınız ya da bilen dostlar? Alatu Meydanı mı, Alatu Meydanı mı? Uzatarak mı söylüyoruz yoksa kısa Alatu Meydanı mı? Bir türlü telaffuz edemiyorum onu. Burası da çok hoşuma gitti benim ya. Çok güzel bir geçit. Çok perspektif olmuş. Kardeşlerim, son durağımız olan tatlı yemeğe geldik. Aa bakın tam karşıda Ottoman yazıyor. Yeni dikkatimi çekti bakın. Tam şurada. Navat'a geldik dostlar. Hani sabah borsok yemiştik ya, aynı şube değil, farklı şube. Bişkek'te burada bir sürü Navat şubesi var. Hatta şöyle gösterebilirim size. Burada bir broşürleri var. Bakın. Bişkek'te bulunan şubelerin isimleri burada yer alıyor. Ben de Alatu Meydanı'nın biraz ilerisinde bulunan bir Navat şubesine geldim. Navat restoranına geldim. Burada son kapanışı yapıyoruz artık sokak lezzetlerini. Buraya özgü bir çakçak isimli tatlı çeşidi varmış. Onu deneyimleyeceğim. Fotoğrafına bakmadım. Direkt söyledim. Sürpriz gelecek. Nasıl bir şey gelecek bilmiyorum. Ballı mallı diye okudum da fotoğrafına hiç bakmadım. Nasıl olacak göreceğiz, bakacağız. Burada şöyle bir gelenek var. Sipariş vermeden önce menüye bakarken size böyle bir ayran ikram ediyorlar. Bu şekilde de ayranı içmiş oluyoruz. Tuzlu ayran. Bu boğaz yakan cinsten değil. Bakın mekan da böyle. Güzel, otantik, hoş bir mekan. Son lezzetimiz olan çakçak tatlısı ile şu an baş başayım. Size gösteriyorum. Böyle 2, 4, 5 tane top tatlı. Tatar ve Başkurt mutfağının geleneksel tatlısıymış. Küçük hamur parçalarının yağda kızartılıp bal ya da şeker şuruplarıyla yapıştırılmasıyla hazırlanır. Hamur genellikle un, yumurta ve az miktarda süt ile yoğrulur. Minik parçalar haline kesilir ve küçük çubuklar yapılır. Sonra kızgın yağda kızartılır. Kızaran hamur bal ya da bal şeker karışımı şurubuna bulanır. Karışım kalıba ve tepsiye bastırılarak şekil verilir. Düğün bayram misafirlerinde sofrada sunulur. Kırgızistan'ın vazgeçilmez tatlısı diyebilirim. Şimdi tadına bakalım. Yani bu nasıl yeniliyor? Böyle yeniliyor herhalde. Çok kuru geldi. Böyle bir şey. Bakıyorum içinde belki krema olur diye ama içinde krema yok. Aynı bu şekilde. Dediğim gibi yoğun bir aromaya sahip.
Restoranın şöyle bir köşesi var. Ottoman isimli. Markadır muhtemelen de. Ottoman ismini vermişler. Bu restoranı, bu kısmını öneririm. Gayet keyifli ve gayet güzel. İlgilendiler. O diğer sabah borsok yediğim kısım tarafı önermiyorum dostlar. Bilginiz olsun. Buradaki garsonlar epey bir ilgililer. Burada gelip geleneksel yemekleri de tadabilirsiniz. Ben biraz daha böyle yerel taraflarda tatmak istediğim için direkt pazara daldım. Mübarek de sürekli dikkatimi çekiyordu. Bir iki kere de oturdum orada. Ondan dolayı da orada bir iki bir şey denemek istedim. Artı bir de buranın da hadi tadına bakayım dedim. Keyifliydi. Güzeldi yani. Sokak lezzeti turumuz sona gelmiş bulunmakta dostlar. Artık ülkeden de ayrılmanın vakti geldi. Bir sonraki macerada, bir sonraki ülkede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve kanala abone olmayı, yorum atmayı videoların altına ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Ekstra olarak bize destek olmak isterseniz kanalın katıl butonu aktiftir. Katıl butonuyla bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler efendim diyorum ve videoyu tam yolun ortasında kapatıyorum. Hadi güle güle.